Merhabalar herkese, iyi akşamlar arkadaşlar. İlahi Nizam ve Kainat okumalarının 6. oturumunu bu akşam gerçekleştiriyoruz. 18. Merhabalar. sayfada kalmıştık. Herkese hem Instagram'a, Facebook'a, YouTube'a hepsine merhabalar diyelim. Hoş geldin Evet, Millan. merhaba, hoş bulduk. Gayretleri için ve sabırları için. Başlangıçta, çalışmalarımızın başlangıcında her ne kadar biraz daha fazla fizikle ilgileniyormuş gibi gözüksek de aslında gerçekten fizikle ilgileniyor. Neden? Çünkü ilahi nizam ve kainat anlatıldığı gibi, ki kainat derken burada madde kainatı olduğunu bu satırlarda artık, bu haftanın da satırlarında artık çok daha netleşmiş olarak anlayabiliyoruz. Bu durumda zaten bu fizik kainatının düzenini anlatan ve bunun ruhlarla olan ilişkisi ve ilahi düzenin nasıl işlediğiyle ilgili nasıl çalışır el kitabı diyebiliriz. Yani bizim bu anlayışımıza hitap edecek manueli, bu fizik sistemin nasıl çalışır el kitabı olarak görebiliriz. Yani burada bir dua ediyorsak duanın nasıl çalıştığını, bir şeylere inanıyorsak inancın nasıl çalıştığını, üzülüyorsak üzülmenin nasıl çalıştığını ya da bir fizikle uğraşıyorsak bu fiziğin ruhsal gelişimdeki yerinin ne olduğu ve mesela yaşadığımız olayların anlamları ve hatta toplumsal olarak yaşadığımız, mesela İzmir depreminde olduğu gibi toplumsal olarak yaşadığımız olayların anlamlarını çok daha iyi anlayabiliyor ve nasıl bu işlerin işlediğini, nasıl çalıştığını daha iyi anlamamıza yarayacak bir el kitabı. Yani bunu o yüzden önemsiyoruz. Bu kitabı o yüzden önemsiyoruz. Tabii medyonomik olarak verilişi ve ondan sonra zamana gelene kadar yani yayılma zamanına gelene kadar bekletilmesi, sonra tam zamanında yayılmaya başlaması ve basılması, işte dillere çevrilmesi ve bizim de ve başka arkadaşların da yaptığı gibi çalışmalar sayesinde daha iyi anlanmasını sağlanması yöntemiyle bu kitabı elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Açıkçası en çok anladığım zamanlar benim bu tip çalışmaları yaptığım zamanlar, sorumluluğunu üstlendiğim zamanlar oluyor. Daha anlam kazanıyor. Okuduğum çok daha fazla şey anlatıyor bana her okuduğum bir satır. O yüzden biz de seviyoruz aslında. Bu tip çalışmaları biz de seviyoruz. Bizi Envanterimizi de besliyor. genişletiyoruz açıkçası. Yani Daha çaktırmadan iyi burada bir nasıl uyanıklık yapıyoruz yani. Daha iyi nasıl anlatabiliriz, daha iyi nasıl açıklayabiliriz? Biz de aynı zamanda daha iyi nasıl anlayabiliriz? Her Tabii. zaman içinde bu anda, şu anda söylediklerimiz hiçbir zaman son bir bilgi değildir. Daha iyi anlamak açısından şu anki sahip olduğumuz idrakimizi, anlayışımızı daha iyi anlamak için gösterdiğimiz çabalardır. Yanlışlarımız da olabilir. Onları döneriz, düzeltiriz. Bu anlamda da sizin verdiğiniz geri bildirimler de bizim için çok kıymetli oluyor. Her bir soruda hakikaten düşünüyoruz. Hiçbir soruyu anlamsız ya da kötü bu. Sorum şu demiş bir arkadaşımız. Biz neyiz? Bu maddi kainattaki insan bedeni miyiz? Bu bedene tesir eden ruh muyuz? Neyiz biz? Hangisiyiz? Yani sonradan beynim yandı dedim ama önemli değil. O beyin güzel yanması iyidir yani. Beyin kıvrımları ve bağlantılar arttı demek. Sorun yok. Biz de yakıyoruz zaten beyni. Şimdi aslında sabredersek bunu çok daha iyi netleştirmiş olacağız. Fakat aslında hatta bugün çok daha bu açıklığa kavuşacak ve madde kainatının ana cevheri olan, tek cevheri olan hatta amorf durumda bulunan maddenin ruh
tarafından anlaşılmasını sağlayacak olan madde kainatındaki ruhun emrinde olan, biz anlamadığımız bir şekilde ruhun emrinde olan ve ruhsal ihtiyacı karşılayan birer aracılarız biz. Ama kendi ruhumuzun aracılarıyız, bedenleriyiz. Ve bu bedene de direkt intikal edemediği için ruh, yani özleri farklı olduğu için maddeyle ruh, arada varlık dediğimiz başka bir yapıyı kullanıyor ki onu çok geniş kitapta çalışacağız üzerinde. O da bir madde ama bir tarafı ruha açık olan bir madde diyebiliriz. Onunla temas halinde olabilen bir madde artık ve bir tarafı da bizim gibi hangi bedeni kullanıyorsa, hangi alemde, kainat demiyorum, kainatta, madde kainatında zaten, ama hangi alem, hangi vasatta, hangi seviyede ihtiyacı varsa gelişmeye, orada kullandığı bedene de hükmeden bir odak noktası dediğimiz varlık var. Bu varlığın amacı o bedenden aldığı tesirleri ruhun anlayacağı, yani ruhun değerlerine çevirerek asli prensibin ışığında göndermek vazifesini alıyor ve aynı zamanda da ruhtan bu ihtiyaçları alarak beden üzerinde yönlendirmeler, manipülasyonlar yapmaya öğreniyor. Şimdi biz demek ki birer bedeniz. Beynimiz bu bedenin içerisinde ve beynimiz yalnızca bu işin alışverişini, bedenle varlık arasındaki alışverişi yapan anten görevini gören, aynı zamanda da kontrol görevini yapan bir bölüm. Ve bedenimiz esas bütün enformasyonu dağıtıyor ve enformasyonu topluyor. Bedeni böyle algılamamız lazım. Ondan sonrası da varlıkta bitiyor. Bu varlığa geçiş aşaması da işte daha sonra çok üzerinde çalışacağımız gibi uyku zamanında bir yapılabiliyor. Ondan sonra ölümden sonra yapılan bir şey var, bölüm var, safha var. Ondan sonra da zaten bu kainat, madde kainatını yavaş yavaş bitirmeye başlıyoruz. Fakat insanlık bunun çok 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 kısa, yani bir noktadan daha küçük kısalıkta bir dönemini kapsıyor bu varlıksal, ruhsal gelişimin, madde kainatındaki ruhsal gelişimin. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani insan merkezcil anlayışımızdan çıkmamız lazım. Yani insan için değildir dünyalar, dünya, uzay, kainat insan için değildir. Ruh içindir. İnsan ruh içindir aynı zamanda. Yani bizim etrafımızda dönmüyor hiçbir şey. Bunu yavaş yavaş bu kitapla beraber daha iyi hissetmeye başlayacağız zaten. Sen bir şey diyordun. Önceden bizim ruhum var dediğimiz şey aslında bizim bir ruhsal varlığımız var. Ve o ruhsal varlığımızda kainatın üstünde, kainatın dışındaki bir ruha bağlı olarak ne yapıyor? O deneyimleri yapıyor. Bunları öz bilgiler olarak sentezliyor. Bir tesir alıyor, tesir veriyor. Yani bir işlemci gibi, beynimiz dediğin gibi tesirleri alıyor. Sanki bir modem gibi. Hani modem nasıl, işte onun da beyni iyi tutmakta bu anlamda çok önemli. Yani beynimiz çok kıymetli. Sonuçta onun işleyiş sistemindeki düzen kadar biz ne yapıyoruz? Kendi varlığımızdan, öz varlığımızdan ki ilahi nizam ve kainat işte varlığı daha da açıyor olacağız. Daha sonrasında varlığın oluşumuyla beraber ki onu tesirler ve enerjiler topluluğu diyecek ve bir idrak temerküz noktasına bağlayacak. Yani orada varlık olarak bu hayatlarımızla beraber elde edilen bilgiler belli bir idrak noktasında toplanıyor ve ondan sonra zaten ruha gene bir tesir olarak aktarılabiliyor. Bu iletişimin yapılabilmesi için de beyin çok önemli bir sistem. Demek ki beynimize gerçekten iyi sahip çıkmamız gerekiyor.
bu kainatta biz her zaman için bir madde sistemine dahil olduğumuzu, o maddenin dışına çıkamayacağını, bizim için her şeyin madde olduğunu ve şu anda işlediğimiz kısmın da bizim kainatımızla geçerli olduğunu burada tekrar ve tekrar hatırlatmış olalım. Evet. Başka bir sorumuz var. Kainatlar sonsuz demek sonsuz olasılıklar anlamına mı geliyor? Hayır. Paralel evrenler, fizikteki paralel evrenler teorisiyle bunun hiç alakası yok. Geçen çalışmada değinmiştik. Bununla bunu lütfen karıştırmayalım. Paralel evrenler başka bir anlayış şeklidir ve bizim İlahi Nizam ve Kainat kitabında buna değinmez. Ama kainatlar sonsuz demek, onu açıklayalım. Bizimki madde kainat. Yani cevheri madde olan, amorf halinde bulunan madde olan kainat. Bunun gibi başka kainatlar var. Fakat mesela onların cevherinin, onların asli maddesinin, esas olan maddesinin ne olduğunu, asli yapısının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani bizimki madde ama onlarınki ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yanlış terimler kullanmayayım. Her birinin ayrı özellikleri var ve bu bizim tahayyülümüzün de dışında. Yani bizim sıfatlarımız, kullanabileceğimiz sıfatlar bizim maddenin sıfatları sonuçta, değil mi? Orada da madde olmayacağı için veya başka bir yapı olduğu için bizim kullanacağımız hiçbir sıfat oradaki durumu anlatmayacak. O yüzden oranın asli yapısı, asli cevheri bizimkiyle aynı değil diyerek geçiyoruz burayı. Yani onu biz bilmiyoruz. Onu çok da fazla bilmemize gerek yok. Biz daha asli maddeyi daha madde kainatının asli yapısını daha cevherini çözmüş değiliz ki orayı merak edelim. Yani merak edebiliriz, önemli değil ama çözemeyiz şu anda. Biz madde üzerine yoğunlaşacağız. Maddeyi yendim dediği de zaten mesela peygamberlerin, özellikle mesela İsa demişti. Maddeyi yendim demesi, bana maddenin gerçeğini öğret diyen Hazreti Muhammed vardı. Bunların hepsi maddeyi öğrenmekten başka, maddeyi çözmekten başka, o insan bedeniyle de olsa, tekrar gelmiş de olsa bir vazife için yine de o durumda bile maddeyle ilgili çalışmalarını hiç durmadan yapmaya devam etmekte ve o maddeyi daha şuurlu bir şekilde ve tekamül etmiş ruhu sayesinde daha iyi bir şekilde kullandığına dair ipuçları aslında vermişler zamanında. Tabii maddeyi yenmek demek şey değil yani. İşte ben parayı iyi kullanabiliyorum veya yalnızca duygularıma hakimim demek değil. Bunlar en alt düzeydeki durumlar aslında. Çok daha üst düzeydeki durumlar var tabii ki. Gelen sorulardan bir tanesinde de şöyle bir şey vardı. Ya ruh mükemmelse, her şeyi biliyorsa yani niye tekamül etmeye ihtiyacında olsun ki diye. Şimdi bu bizim eski bilgilerimizde, eski anlayışımızda, ilahi nizam ve kainat önceki spiritüel bilgilerimizde işte yani ruh mükemmeldir diye bir yaklaşım vardı. Fakat şimdi biz ilahi nizam ve kainatla ruh bambaşka bir yere konumlandı. Ve aynı zamanda hani kitabın belli bölümlerinde de var. Mesela acemi ruhlar diyor. Ruhların tekamül ettikçe madde üzerindeki hakimiyetinin artmasından bahsediyor. Yani biz aslında görüyoruz ki acemi ruh derken bizim kainatımızın maddesine acemi. Ama Tabii. ruhların diğer kainatlardaki ilişkilerini, oradaki durumlarını vesaire ne yapıyoruz? Biz bilemiyoruz. Sonuçta bizim kainatımızın maddesiyle ruhlar o maddeyi işte en başında da gördük. Ne yapıyorlardı? İşte topluyorlar, dağıtıyorlar, formasyonlar, deformasyonlar vesaire oluşuyor. Yani bir atoma bağlanıncaya kadar pasif mekanik izlenimlerle ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Geçiyor.
Evet. geçiyor ve daha sonrasında madde bir araya toplandıkça, ki elementlerden vesaire de çok detaylı olarak bahsetmiştik. Madde de sonuçta gelen tesirle beraber bir gelişim gösteriyor. Bu anlamda da madde ile ruh aslında birlikte, aynı eş bir şekilde o formasyonlar, deformasyonlar, tesir alınmaları, işte hani maddenin kabalığı vesaire, onları hep detaylı bir şekilde başlangıçlarda konuşmuştuk. Sonuçta burada görüyoruz ki demek ki madde kainatının deneyiminden ruhların edineceği bir şeyler var ki buna da ne diyor? Siz ruhların tekamül ihtiyaçlarının sebebini bilemeyiz diyor. Yani plan da bunu söylüyor. Yani biz de diyor bilemeyiz diyor. Sonuçta baktığımızda kainattaki bütün idraklerin toplanma noktası ünite ise, bu kainatta bizim gidebileceğimiz en üst nokta, kainatın en üst noktası ünite olarak ifade ediliyor. O noktadan verilen bilgilere bile baktığımızda, şimdi ilahi nizam ve kainatın bilgilerine baktığımızda, o vazifeli sisteme baktığımızda bazen onların bile biz dahi bilemiyoruz dediklerini ne yapıyoruz, görüyoruz. Demek Evet. ki bazı şeyleri, hep senin de vurguladığın bir şey vardır. Kitap da çok vurguluyor. Bazı şeyleri burada sezgiyle anlamamız gerekiyor. Bu kitaba bazen sezgiyle yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü aklımız her zaman için yetmiyor. Tamam. Diyerek geçelim mi artık? Yok, bir tane daha var. Buna da cevap vermek gerekiyor. Sonunda amorf madde olacaksak yaşadığımız deney ve tecrübeler ne olacak? Bu daha güzel bir soru diğerleri gibi. Yani bir döngüden bahsedildiğinden bahsetmiştik. Yani kitap bir döngüyü anlatıyor. Yani amorf maddeden başlatarak, yani büyük patlama değil bu. Yalnızca döngünün bir yerinden başlaması lazım. Bu da minimum düzeyden başlatıyor. Amorf maddeden başlatıyor ve amorf maddeden başlatarak maddenin inkişafı ve ruhsal tekamülü anlatıyor. E, ve varlığın oluşmasını anlatıyor. Ondan sonra varlık neyden oluşuyor? Evet, maddeden oluşuyor ama gelişmiş bir madde oluyor ve gelişmiş bir ruhun ancak organize edebileceği bir madde oluyor ve bu varlık artık bundan sonra devreye giriyor. Beden kullanmadan kendisi var oluyor ve vazife planlarında bu sefer yani insanlık kademesinden sonra oluşacak olan, devreye girecek olan o vazife planlarında görevler, vazifeler aldıktan ve gruplara girdikten sonra, büyük vazife gruplarına dahil olduktan sonra gittikçe gruplar gelişiyor, büyüyor ve gittikçe genişleyen bir idrak oluşuyor ve bunun sayesinde de gittikçe tüm kainata yayılan bir idrak oluşmaya başlıyor ve en sonunda ünite dediğimiz tüm kainatı kaplayan ve tüm kainatı bir tek olarak anlayan, kumanda eden ve ruhların tüm ihtiyaçlarını o noktaya kadar karşılamış olan bir sistemin içerisinde olmuş oluyor. Ve bundan sonra artık zaten kainatın tüm en ince zerresine kadar her şeyi anlamış olan ruhsal tarafımız varlığa artık ihtiyaç duymuyor. Çünkü madde kainatını bitiriyor. Madde kainatını bitirmiş oluyor. O zaman ne yapıyor? Varlığı kendisine araç edilmiş olan varlığı, aracı edilmiş olan varlığla olan temasını bırakıyor. Bu temas bırakıldığında en başta da söylediğimiz gibi hiçbir tesir olmadan madde harekete geçemez. Amorftan yukarıya çıkamaz. Aynı zamanda da yukarıya çıkmış olan herhangi bir madde formundan tesir çekildiği takdirde derhal amorf duruma geri çöker. İşte bu durumda da amorf duruma geri çöküyor varlıksal durum ve amorf madde oluyor. Fakat bizim bütün izlenimlerimiz ve ruhsal tekamül açısından gerekli olan tüm olgular aslında ruhsal tarafımızda ne oluyor? Toparlanmış oluyor.
ve ihtiyaç olan her şeyi başarmış oluyoruz. Sonuç itibariyle biz kendimizi işte yine insan merkezli hissettiğimiz için ne olacak ondan sonra? Yani bir hiçlik, bir yokluk mu olacak? Hayır efendim, tam tersi. Çok yüksek bir varlığın bile yetmediği duruma sahip olacağız aslında. Ruhsal tarafımızda bir olacağız. Ama bu duygularımızla değil, bu anlayışımızla değil, bu korkularımızla değil, hiçbir şeyimizle değil. Öyle tam olacağız onunla. Yani bunu biraz daha imajine etmemiz lazım. Hani insani olarak yaklaşma konusuna Evet. da katılıyorum. Hem de gelen sorulardan bir tanesinde de ruh ölümsüzse neden tekamül ihtiyacı olsun? Şimdi mesela ölümsüzlük gene aynı Aynı konu. ölümlü ölümsüzlük gene bizim şu anki yaklaşımımız ve perspektif. Şimdi biz kainat üstü bir hakikat olan ruhları ölümlü ya da ölümsüz dediğimizde gene insani bir bakış açısıyla bakmış oluyoruz. Yani burada ruhu bambaşka bir yere konumlandırıyor ilahi nizam ve kainat. O nedenle belki terimlerimizde de birazcık değişiklik yapmak lazım. Çünkü ruhun ölümsüzlüğü gene bizim eski spiritüel bilgilerimizden kalan bir yaklaşım. Evet, zannediyorum yani bizim baştan başlayarak diğer izleyerek geldiğinizde daha bir bütünle oturuyor olacak. Bir soru daha gelmiş, onu da alalım. Ondan sonra istersen normal kitabı okumaya başlayalım. Alem ile kainat arasındaki farkı kısaca ortaya koyar mısınız demiş. Çok kısaca koyabiliriz. Kainat alemleri kapsar. Bunu formül olarak kafanızda imajine edin. Kainat alemleri kapsar. Bitmiştir. Örneğin Yani biz hidrojen alemi içindeyiz. Yani evet, biz hidrojen atomundan oluşan alem dediğimiz hidrojen alemi diye onu zaten ilahi nizam ve kainatta tanımlıyor. Bizim maddesel olarak bulunduğumuz sistem, yani böyle bir skala olarak düşünürsek, çünkü onun kaba alt kabası var, üst daha incesi var. Zaten hani biraz önce bahsettiğin bitirmeye çalıştığımızda hidrojen alemini biz tamamlamaya çalışıyoruz. Sevgi evet, planına geçebilmek için, daha süptil bir aleme geçebilmek için. O nedenle de bunu dediğim gibi kainatın içerisinde bir sürü alemler var. Bizim evet, dünyanın bulunduğu maddesel sistem hidrojen alemi. Biz kainattaki diğer alemleri de ne yapabiliyoruz? Çok fazla açıkçası bilemiyoruz. Kendi alemimizi bile yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Onda da geçtiğimiz bölümlerde ne dedi? Sizin duyularınız, algılarınız, keşfedebildiğiniz alan sınırlıdır. Ama bunu keşfedememiş olmanız onların olmadığı anlamına gelmez diye de acizliğimizi de aslında böyle yeri geldiğince kitap vurguluyor, değil mi? evet. Peki. O zaman artık okumaya geçelim. Hı hı. Hı hı. Kainat bir tane değildir. Kainatlar sonsuzdur. Ve kainatların sonsuzluğu mutlak erişilmezliğin bir zorunluluğudur. Bu sonsuz kainatların hiçbiri diğerinin mahiyetini taşımaz. Ve her kainatın karakteri o kainatın anası olan esasi cevheriyle belirlenir. Bizim kainatımızın esasi veya asli cevheri mutlak hareketsizlik ve amorf olan madde halidir. Aktif ve tekamül ihtiyacı olan ruh, pasif kainatlar için bir gayedir. Yani ruhlar davranışlarının yansımalarını kainat cevherleri üzerinde göre göre ihtiyaçlarını giderirler. Şu halde kainatlar ruhların tekamül dediğimiz ihtiyaçlarına cevap veren sahalardır. Sembolik olarak bunu şöyle ifade ederiz. Kainatlar ruhların tatbikatlarına yarayan ve o tatbikatların sonuçlarını tekrar ruhlara yansıtan kendi cevherlerine özgü birer ortamdır.
Aktif olan ruhlar tekamülleri için pasif olan çeşitli kainat cevherlerinin sonsuz imkanlarını ihtiyaçları oranında dolaylı yoldan kullanarak tekamül ederler. Ne kainatlar mevcut olmazsa ruhların bilemediğimiz, kendilerine özgü yüksek ihtiyaçları giderilebilir, ne de ruhlar olmazsa kainatların varoluş nedeni ortada kalır. Bunlar birbiriyle daima baş başa yürürler. O kadar ki ikisi arasında kesin ve ebedi bir erişilmezliğin mevcudiyetine rağmen bunlar adeta birbiriyle sımsıkı kucaklaşmış ve birbirinin içine girmiş gibidirler. Evet. Geçen çalışmanın sonunda da bahsettiğimiz Yin Yang anlayışı aslında burada yani sembolik olarak da olsa çok güzel örtüşüyor. Pasif kainat, madde kainatı ve aktif tekamül ihtiyacı olan ruh şeklinde. Her ne kadar birbirlerine karışmıyor olsalar da, karışamıyor olsalar da, ki Yin Yang dikkat ede hatırlarsanız Yin Yang'da da iç içe geçme vardır. Ancak karışma yoktur. Temas etme yoktur aslında. Evet, o yüzden at başı birbirlerini aslında idare ediyorlar, ilerletiyorlar. Şimdi burada aslında şu anlayışı, şu görüntüyü yakalamamız lazım. Ruh varlığı demiyorum, ruh. Tekamül açısından ne kadar ilerliyorsa ve ne kadar ilerlemeye ihtiyaç duyuyor ve bunun için aktivite gösteriyorsa madde de o aktiviteye asli tesirden gelen, asli prensipten gelen tesirler yöntemiyle ve birkaç daha değişik tesir yöntemiyle bu aktiviteye cevap veriyor. Madde geliştiği için, madde inkişaf ettiği için ruh gelişmiyor. Ruhun ihtiyacına göre madde inkişaf ediyor. Bütün sıfırdan başlayıp başa yukarıya doğru çıkarken ki bütün o madde gelişimleri, o inkişaflar tam manasıyla aslında ruhun aktif ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Bu ihtiyaçlar sonucunda maddede beliren inkişaflar ortaya çıkıyor. Yani gelişmeler, evolüsyonlar ortaya çıkıyor. Formasyonlar, transformasyonlar, deformasyonlar. Bunların hepsi ruhun ihtiyacı oluştukça oluyor. Bu ne anlatır bize aslında? İşte ruhun ihtiyacı o maddeyi manipüle ediyor ve ona göre inkişaf etmesini sağlıyor. Bazen bu bir elementten diğer elemente inkişaf olabilir. Bazen elementlerin gruplar halinde formasyonlar meydana getirip maddeleri oluşturması olabilir veya bir varlığın oluşması olabilir. Yine hep bunlar bakın ruhsal gelişmişliğin, ruhsal tekamülün ne kadar ne durumda olduğuyla alakalı madde formasyonlarıdır ya da deformasyonlarıdır. Yani maddenin bir araya gelmesidir. Varlık da maddenin bir araya gelmesidir. Ve o da belli bir seviyeye gelmiş ruhun yapabileceği bir teknolojidir. Yani öyle ruh bu işi biliyor şekilde madde kainatında işe başlamıyor. Tam tersi acemi olarak başlıyor. Üstüne üstelik varlığı kurmuş olsa bile varlıkta bir idrak söz konusu oluyor ama o da yine gelişmişliği
seviyesinde ancak madde formasyonunu oluşturabiliyor. Yani bir bitkinin varlıksal yapısı, varlıksal özüyle bir insanın varlığı arasında sonsuzluk denecek kadar büyük bir uzaklık var gelişmişlik açısından ve ruhları açısından da maddeye olan ihtiyaçları açısından da büyük bir sonsuzluk var. Şimdi buradaki en önemli şey az önce söylediğim gibi maddenin ruhsal ihtiyaca cevap veriyor olması. İşte olaylar dedik. Olaylara baktığımızda bizim karşımıza çıkan olaylar bizim o yüzden hep diyoruz ihtiyacımız olan olaylar. Yani aslında biz ihtiyaç duyuyoruz. Varlıksal tarafımızla bunu istiyoruz ve bu oluyor. Bu kadar. O zaman başımıza gelen hiçbir olayda biz bu benim başıma niye geldi büyük bir haksızlık dememeliyiz. Yalnızca ve yalnızca ruhsal tekamülümüzün ve varlıksal gelişimimizin, inkişafımızın bu olay karşısındaki açlığının, aktif açlığının ne olduğunu ve hangi yönde bundan faydalanabileceğini anlamaya çalışmamız lazım. Bunu başarmaya başladıkça bir lollipopla oynar gibi hani o indire kaldıra oynanan oyun vardı ya ipli. Onunla oynar gibi başta çok zordur sonradan çok kolaydır. Oynar gibi oynamaya başlarız olaylarla. Ama bu bakış açımızı bir türlü yakalayamazsak o ilk baştaki karman çorban hep durmadan ipin dengesinde durmayan o tekerleğin durmadan düştüğünü, karmaşıklaştığını görürüz ve böyle de oyun olur mu ya bu çok saçma bu ipin ucunda nasıl dönüp yukarıya çıkıp aşağıya inecek deriz. Ama onun bir işte mantığı var. Bu olaylar mantığını bu şekilde anlamamız lazım. Şey deyip geçmeyeceğiz ama. Ya ihtiyacımız buymuş demek. Ya tamam bu işin ana maddesi ama bunu deyip de geçiyorsak eğer bu olaydan defalarca bizim karşımıza gelecek demektir. İhtiyaç ne ama? Onu anlamak lazım. Yani olayı mazur görmeye çalışmayın. Olayı anlamaya çalışın. Bu çok önemli. Farkındalık getiriyor zaten. Tabii. Aynı zamanda burada tabii hep maddenin nasıl atıl ve pasif olduğundan, onda kendiliğinden hiçbir hareket olamadığından, ruhu ise aktif, onun tam tersi olan bir yapıda olması ve maddenin harekete geçebilmesi için de aktif olan ruhun işte o tesiriyle kainatın kurulması vesaire. Burada da onu aslında konuştuğumuz şeyleri çok güzel özetleyen de bir paragraf. Evet. Hani burada çok fazla konuşmadığımızda bir şey yok. Bu baş başa yürümesi de çok güzel. Evet. Yani kainat ne yapıyor? Ruhlardan ötürü, onların ihtiyaçlarından dolayı oluyor ama onun sonrasında da o inkişaf, yani maddenin kendi içerisindeki o gelişimi, kapsamı, genişlemesi, formasyonlar, deformasyonlar vesaire oluşturması, tesirlere yanıt verebilme kapasitesinin gelişmesi, ilerlemesi, o ihtiyaçlara uyum sağlaması da hani aynı Yin ve Yang'daki gibi o dans ede ikisi bir bütün olarak ne yapıyor, içini kapsıyor. Burada önemli olan bir noktada hep bahsettiği ruhlar maddenin dışında olduğu için onunla direkt olarak temas edemezler. Burada bakın daha indirekt olarak diye kullanılır genel olarak ama burada da dolaylı dediğini görüyoruz. Yani evet. Dolaylı diye bir ifade kullanıyor. Demek yani dolaylı, indirect, direkt bir teması yok. Bunu da ayna örneğinde aynadan yansır gibi diye aynaya gelen iz düşüm o gelenin kendisi değildir
Ancak ayna ne yapıyor? Kendisine yansıyanı tekrar geri yansıtıyor. Burada bu anlamda ruhun madde içerisinde yer alamadığını ama bir yandan da onun yansımasını sanki onun içine girmiş gibi, birbirine girmiş gibi göründüğünü ne yapıyoruz? Burada ifade ediyor. Burada girmiş gibi demesi girdiği anlamına gelmiyor. Sadece girmiş gibi görünüyor. Kucaklaşmış gibi. İfadeler de çok aslında samimi değil mi böyle? Aslında Sımsıkı burada birbirinin içine girmiş gibi derken yin yang tam böyle beliriyor yani gözümle. Aynen, evet. Yani bana zaten en çok anlatan yer de orası oldu. Hatırlatan yer. İmajinatif olarak. Evet, devam edelim. Burada akıllara şu soru gelir. Madem ki ruhlar ile kainatlar arasında bu kadar kesin bir erişilmezlik vardır, nasıl oluyor da birbirinin içindeymiş gibi ruhlar kainatın bütün imkanlarından zerresine varıncaya kadar yararlanabiliyor ve ruhlar ile kainat birbiriyle kucaklaşabiliyor? Öncelikle şunu söyleyelim ki birbirinden kesin bir erişilmezlikle ayrılmış bulunan ruh ile kainat arasındaki ilişkiler kesinlikle direkt olmayıp en direkt yollardan olmaktadır. Burada büyük bir hakikati dünyaya bildirmenin lüzum ve zarureti vardır. Bu hakikat şudur: hem sonsuz bir sıra izleyerek düzenlenmiş, çeşitli ve her birinin mahiyeti başka cevherlerden oluşan, birbirinden daha kapsamlı ve sonsuz variyeteleri içeren kainatların üstünde, hem de bu kainatlardan ebediyen tekamüllerine devam edecek olan sonsuz enginlik ve kapsamlara sahip ruhların üstünde her ikisine hakim yüksek prensipler vardır ki bunlar ruhların ve kainatların ileriye ve geriye doğru olan bütün durum ve mukadderlerini tayin ve takdir eder ve onaylarlar. Bunların mahiyetlerini biz ne biliriz ne de onlar hakkında en küçük bir sezgiye sahip olabiliriz. Çünkü bu büyük hakikat sonsuz ruhlar aleminin ve ebedi kainat cevherleri zincirinin üstünde mutlak bir erişilmezlikle onlardan ayrılmış bulunmaktadır. Asli prensip dediğimiz bu hakikatin izahına ilişkin bir tek fikir bildirmeden bir tek söz söylemekten aciziz. Bunu plan söylüyor, yani aciziz diyen planın kendisi. Çünkü buna imkan verecek hiçbir kudret, hiçbir meleke, hiçbir idrak veya sezgi madde kainatında mevcut değildir ve olamaz. Yalnız erişilmezliğin erişilmezliği olan bu büyük hakikati sembolik bir adla asli prensip diye anacağız. Kainatlar içinde, kainatlar üstünde ve ruhlar arasında bulunan her hakikat asli prensibin hakimiyeti ve nizamı altındadır. Kainatımızdaki bütün oluşlar, akışlar, her şey ancak onun icaplarıyla gerçekleşebilir. Bu husustaki bütün ilahi kavramları insanların idrak derecelerine ve özellikle sezgi kabiliyetlerine bırakıyoruz. İstersen bunu bitireyim mi, burada kalalım mı? Yani 2 paragraf kaldı. İşte ruhlar ile kainatların aralarındaki erişilmezliğine rağmen birbiriyle kucaklaşmış durum göstermeleri, asli prensip dediğimiz
bu yüksek prensibin icaplarıyla gerçekleşmektedir. Asli prensibin kudreti bir taraftan ruhları içine alırken, bu ifade semboliktir, yani içine alma ifadesi, aynı zamanda kainatları da içine almaktadır. Ve ruhlar ile kainatlar bu yüksek prensip muvacehesinde sanki bir aynadan yansıyormuş gibi birbirlerine yansıtılırlar. Kuşkusuz buradaki ayna kavramı da yine bir semboldür. Fakat bu ayna sembolünü de asli prensip yerine koymamalıdır. Burada asli prensibin kainatlar ve ruhlar ilişkisine ait kudretinin en küçük bir cephesinin ayna sembolüyle ifade edilmesi söz konusudur ki bunu da ancak bu kadarıyla anlatabiliriz. Şimdi dünya diliyle bu bilgiyi biraz daha açalım. Asli prensipten gelen tesirler ruhların ihtiyaçlarına göre amorf kainat cevherini harekete geçirirler ve orada madde cevherinin sonsuz varyetelerini şekillendirirler. Demek ki cevheri kıyas bakımından ruh kainatın içinde değildir. Ama kainat cevherinin içinde kendisinin süptil bir madde varlığı tarafından temsil ve ifade olunması bakımından da kainatın içindedir. İşte gelecek konularda tekrar ele alınacağı gibi maddelerin şekillenme ve hallenmelerinin hangi hedefe yönelik olduğunun ilk bilgisi burada vermiş bulunuyoruz. Bayağı yoğun bir. Evet, yine ruhsal tebliğlerin özelliklerinden bir tanesi. Değişik konulara değinip geleceğe de atıf yapıyor. Gelecek sayfalara da atıf yapıyor. Ve en sonunda da geçmişten atıf yapılan asli prensip konusunu aslında netleştiriyor bu 4-5 paragrafta. Şimdi bu 19. sayfa ve 20. sayfa bazı konular açısından kitabın en kıymetli, en önemli sayfalarından biri. Bu sayfalar, şimdiden söylüyorum, 31. sayfaya hazırlıktır. 31. sayfadaki net anlatımı şimdiden pekiştirmek için ve şimdiden onun temellerini atmak için birçok söz ve kelimeler kullanılmıştır burada. O yüzden çok önemlidir. 19. sayfa biraz 20. sayfaya taştığı için 20. sayfada diyoruz. Şimdi burada bir defa bu erişilmezlik durumunu anlamamız lazım. Yani aslında imajinatif olarak kafamızda, yani bir şekle sokmadan bir kainat olgusu, ruh olgusu birbirleriyle kesinlikle bir iç içe karışmadan, bir temas etmeden alışveriş durumu var. Fakat endirekt alışveriş durumu var. Ve bunun yöntemi de asli prensipteki bilgilerle oluyor ve asli prensibin tesirleriyle oluyor. Şimdi bu üç olguyu bir defa yerine oturtmamız lazım. Bu üç olgu bizim ruhsal tekamülümüzü ve madde inkişafımızı anlatıyor. Anlayışını, Yin Yang anlayışı çok imajinatif, güzel, anlaşılabilir bir anlayış olduğu için Yin Yang'daki o birbiri içine girmiş olan sistemin, bunu ruh ve madde kainatı olarak algılayalım ama bunu bir de kaplayan bir yuvarlak vardır. Yani bir yuvarlağın içindedir aslında bu. İşte bunu kapsar dediği, bunların hepsini kucaklar dediği, aslında o yuvarlak çemberin içinde olması. O yuvarlak çemberde aslında asli prensibi temsil ediyor. Yani sistem bundan ibaret. Ama şey olarak böyle
nokta vuruşu maddesel düşünüp de burada ruh var, burada kainat var, burada asli prensip var. Asli prensip buna tesir gönderiyor. Buradan buna yansıyor. Bilmem ne. Bu şekilde algılamaya çalışırsak çok maddileştirmiş oluruz. Biraz daha soyut hale getirebilmemiz lazım anlayışımızı. O yüzden de bu şeye önem gösterelim. Yin Yang görüntüsüne önem gösterelim. Yani her şey birbirinin içerisinde anlayışı aslında çok güzel bir anlayış. Şimdi burada erişilmezliğin erişilmezliği diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Erişilmezlerin erişilmezliği demiyor. Erişilmezliklerin erişilmezliği demiyor. Yalnızca erişilmezliğin erişilmezliği diyor. Bu çok basit bir cümle de gibi de gözüküyor olsa da aslında değil. Burada yalnızca bizim bu sistemi anlatıyor. Yani madde kainatı, ruhsal durum, ruhlar ve asli prensibin bununla olan teması. Fakat ileriki o sayfa 31'de bahsedeceğimiz konu, bana nasip olursa ben bahsedeceğim. Kime nasip olursa bahseder. O bunları da kapsayan bir durumu anlatıyor aslında. Erişilmezliklerin erişilmezliğini anlatıyor orası. Burada ise asli prensibi anlatırken erişilmezliğin erişilmezliğini anlatıyor. Lütfen burayı bu şekilde anlamaya çalışalım. O zaman taşlar daha iyi yerine oturacaktır. Onlar da ne kadar böyle bir gelişmişlik noktasında olabilseler de bir vazife kadrosu, o hidrojen alemini aşan bir yapı olsa da, o büyük idrakler birliğinde de olsa, bu kainatın idrakinin dışında olduğunu ifade etmek anlamında da mutlak bir erişilmezliği ifade etmiş. Ya da ebedi kainat cevherleri, zincirleri diye ifade ediyor. Demek ki o cevherler, hani sadece biz kendi kainatımızı görüyoruz ama bir sürü o kainat zincirleri vesaire, bütün bunların da üstünde, bütün bunlara sebep olan, onların hepsini kapsayan, mukadderlerini tayin, takdir ve onaylar. Yani bu da çok enteresan. Hem durumlarını ve mukadderlerini tayin ediyor, hem takdir ediyor, hem de onaylıyor. Yani bunu yapan, bunu onaylayan yüksek prensipler var. O ruhun da üstünde ve onları da aynı o yüksek prensiplerinde kaynağı olan bir sistemi, yani sistem dediğimiz zaman tabii tekrar etmiş oluyoruz kendisini. Onun üstündeki bir prensibi ifade ediyor. Yani bütün bunların oluşun içerisinde, her şeyin ötesinde, dediğin gibi onu da kapsayan, hatta hani o yin ve o da bir çember içerisinde diyoruz, evet. Ama o çember o bile onun için sınırlı, o anlamda evet. Sınırları dahi olmayan. Evet. Yani buna rağmen, bakın bu kadar şey söylememize rağmen yine de ilk sayfalara gittiğimizde yazılan şey bizi aslında çok ufacık bir kelimeyle alt üst etmeye yetiyor. Nedir o? Yani kainatlar da birbirlerinin içinde veya yan yana değillerdir diyor. Yani böyle sınırları olan bir kainat anlayışından bile çıkmak zorundasınız diyor. Artık buralarda ne devreye giriyor? Buralarda geometri anlayışımızı boyutlarının üzerine aşmamız gerekiyor. İmajinatif olarak boyutların üzerine aşmamız gerekiyor. Aşırmamız gerekiyor imajinasyonumuzu. Yani çizilebilir ya da bir YouTube kanalında görülebilir bir şey beklemeyin buraları anlamak için veya kainatın yapısını anlamak için. Geometrisiz bir kainat durumunu anlamaya çalışalım. Ha biz bunları söylüyoruz da, biz biliyoruz da işte kelimeler yetmiyor şeklinde de kendimizi beğenmişlik yapmıyoruz. Biz de
anlamaya çalışıyoruz. Biz de imajinasyonumuzu o şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Bilgehan, burada şöyle bir ifade geçiyor. Ben o noktada da senin fikrini de almak isterim. Biz de çünkü Bilyay'da çalışırken de bayağı üstünde durduğumuz bir konuydu. Burada mesela ruhların ve kainatların ileriye ve geriye doğru olan, yani hani ileriye gidişini anlıyoruz. Bu tekamülle ileriye. Ama neden acaba burada geriye doğru da ifadesi kullanmış olabilir? Yani burada geriyeden ne kastediyor? Sen ne anlıyorsun? Geriyeden tahmin edilen şeyi ben anlamıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani işte bir fizik teorisine göre işte madde kainatı genişliyor ve entropi kanunlarına göre belli bir süre sonra daralmaya başlayacak. Sonra tekrar genişlemeye başlayacak. Bunu başka bir sayfada söylüyor. Genişleyip daralan bir düzende devam etmektedir diyor aslında. Ama burada onu demiyor. İleriye ve geriye iki şey olabilir. Bir tanesi ruhsal gelişimde aslında geriye dönüş yoktur diye eskiden bilirdik ama en büyük aslında geriye dönüş, en büyük cehennem hatta zaman kaybıdır. Yani geriye dönüş o şekilde anlaşılabilir. Geriye dönüş o şekilde anlaşılabilir. Bir ikincisi de bizim madde kainatı için olan anlayışı söylüyorum. Bir ikincisi ruhun maddeyle olan ilişkisi bittikten sonra, ihtiyacı bittikten sonraki amorf hale çöküşü olabilir. Ama diğer kainatlarla ilgili şudur diyebileceğimiz hiçbir veri yok. Onunla ilgili varsayımda bulunacağımız bir veri bile yok. Ben bizim kainatla ilgili bu iki şeyi söyleyebilirim mesela. Ama diğer kainatlarla ilgili elimde bir veri yok yani. Yani bir kainat bir kainattan iyidir diyemem. Mesela birini bitirip öbür kainata geçiyor. Anlayışı da yanlış bu arada. Aynı anda sayısız kainatlarda uygulamalar yapmak durumundadır ruh. Onu da biliyoruz. O da yazıyordu. Yani Evet. bu durumda yani o kainata gidiyor sonra buraya geliyor. Bunları bilmiyoruz. Birisi ileride birisi geride bunu da bilmiyoruz. Biraz o muallakta kalan bir cümle. Benim de dikkatimi çekiyor orası. Ama ancak kendi kainatımızla ilgili bu amorfa çöküş ve tekrar oluşum bende daha çok canlanıyor açıkçası. Yani burada aslında gelişmişlik ya da gerilik ifade etmiyor. Hareketin yönünü ifade ediyor. Yani Olabilir. Hı hı. yani ben de o şekilde anlıyorum. Sonuçta ruh ve kainat işte aktif olandan pasif olana doğru bir akış var. Bunun içerisinde de hani bu şey vardır ya, mesela diyoruz ki Merkür geriye gidiyor. Astrolojide baktığın zaman hani astrologlar öyle söylüyorlar ya, aslında Evet. gezegenlerde geriye doğru gidiş söz konusu değil. Ama konum gereği birinin yavaş, birinin daha hızlı ilerliyor oluşuyla birlikte sanki görünüm o bir geriye gidiyormuş gibi ne yapıyor görünüyor. Sanki bu hani kainatın içerisinde, maddenin içerisindeki hareket yönleri bir ileriye, bir geriye vesaire şeklinde biraz da o hareketin yönünü bana ifade ediyor. Yoksa geride kalma ya da ileriye gitme, yani gelişmişlik ya da gerilik anlamında söylemiyor diye düşünüyorum. Hani şöyle bakıyorum, başka tekrarlamamız gereken bir şey var mı diye. Asli prensibi daha net ileriki sayfalarda da zaten açıyor olacak. Burada da ayna sembolü, aynadan yansımalar de kullanılmış ki bu ayna sembolünü daha önce de konuşmuştuk. Bir ipucu daha vermek istiyorum. İleriki sayfalarda bu gelişim sürecini anlatmak için bir okul örneği verir. Okuldaki öğrencilerin işte geçmeleri ve sonradan okuldan mezun olmaları
şeklinde. Ve okulun bir idareci kısmı vardır. Bunu anlatır. Aslında okulun bir de müdürü vardır. İngilizce'de de okul müdürüne ne denir? Principal. Bu aklımızda yalnızca dursun. Ama bakın okula dairdir bu. Okula dairdir. Yani tamam bizim okulumuz madde kainatı diyelim. Bütün buradaki asli prensip tüm kainatları kapsayan bir tekniğe sahip olan prensip. Yani onu öyle anlamak lazım. Tek bir madde kainatına kapsayan değil, tüm kainatları kapsayan bir prensip. O yüksek prensipleri yaratan ve onun da kaynağı olan erişilmezliğin erişilmezliği. Burada bir soru gelmiş. Geriye derken acaba hayvan olarak dünyaya gelebilir mi? Bunu kastetmiyor. İleride varlığın aşamaları, varlığın safhalarını göreceğiz. Tabii. Yani hayvan aşamasını geçmiş bir ve daha sonrasında insan olarak doğmuş bir varlığın tekrar hayvan seviyesine inmesi söz konusu değil. Bunları ileride daha detaylandırıyor olacağız. Lütfen geriye gitmeyi bu şekilde anlamayın. O tenasüh oluyor. O tamamen Hint anlayışında dejenere olmuş olan bir reenkarnasyon anlayışı o. O bizim hiçbir konumuzda dahil değil. Onun dejenerasyon sonucu oluşmuş bir bilgi. Evet. O zaman bir sonraki sayfadan devam ediyorum 21'den. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Asli prensiplerin koyucusu değil asli prensip. Asli prensip bu sistemin kendisi. Yani asli prensipleri koyucu değil. Gerekli olan şeyleri karar veren ve yani karar vermeyi düşünerek karar vermek olarak sakın algılamayın. Gerekli olan şeyleri, icap eden şeyleri tesirlerle yönlendiren bir prensipten bahsediyoruz. Asli prensip, asli prensip oluşturmuyor. Yani bu zaten var. Asli prensip zaten bir şekilde var. Bu arada zaman, asli zaman kavramını da düşündüğümüz takdirde bu zaman içerisinde bu var zaten. Yani bu bir yaratılmışlıktır aslında. Yaratılmışlıktır. Ama ney tarafından yaratılmışlıktır? İşte sayfa 31'de onu düşüneceğiz. Beraber düşüneceğiz inşallah. Evet. Yavaş yavaş ilerliyoruz oraya doğru. Evet. Bir maddenin tezahür etmesi, yani çevresindeki diğer maddeler arasında varlığını kendisine özgü özellikleriyle göstermesi, her şeyden önce çevresinde bulunan diğer madde, hal ve şekilleriyle belirli oranlar ve derecelerde ilişkilere girişmesi, daha doğrusu onlarla karşılıklı tesirleşme imkanları içinde bulunması demektir. Şu halde bir maddenin alıp verdiği tesirlerin çokluğu ve kapsamı ne kadar fazla ise o madde o kadar çok tezahür gösteriyor ve o kadar yüksek inkişaf mertebelerinde bulunuyor demektir. Bir maddenin çevresiyle olan ilişkilerinin elbette nizamı, tertibi ve yolları vardır. Bu nizam ve tertipler yüksek prensiplerin ahengi içinde madde kombinasyonlarına yukarıdan, aşağıdan,
sağdan, soldan gelen sayısız tesirlerle yürütülür. Ve bu yürütülüş ruhların maddeleri kullanarak tekamüllerini sağlamaları gayesini hedef tutar. Nitekim bir ruhun herhangi bir madde kombinezonuna ihtiyacı kalmaz ve ona karşı hiçbir davranışta bulunmazsa, o madde kombinezonunun bulunduğu çevre içinde görünen bütün hareketleri silinir ve o ana özgü bütün kıymetleri ortadan kalkar ki, bunu da insanoğlu diliyle o madde kombinezonunun bir tür ömrünü veya bir tür ölümü ya da dağılışı olarak nitelendiririz. Evet. Burada tabii önemli olan, senin de daha önce belirttiğinde neydi? Ruhun herhangi bir ihtiyacı kalmadığı durumda da sistem ne yapıyor? O tesir çekildiği anda fiş çekilmiş gibi. İşte burada da ne diyor? Siz buna ölüm dersiniz. Orada aslında bir entropiden bahsediyor. Yani tesir kesildiği anda sistem kendi orijinal haline ne yapıyor? Ana maddesine tekrar geri dönüyor. İşte geri dönüyor. İleriye gidişler, geri dönüşler o olabilir dediğim o. Bir de şimdi burada daha kapsamlı anlayabilmek için, yani insan oğlu olarak insanın durumunu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Yani şu paragraf için bir maddenin alıp verdiği tesirlerin çokluğu ve kapsamı ne kadar fazla ise o madde o kadar çok tezahür gösteriyor ve o kadar da yüksek inkişaf mertebelerinde bulunuyor demektir. Buna aslında en güzel örnek bizim bedenimiz. Şimdi bizim bedenimizi bir göz önüne alalım. Bir de bir hücre tipi var ki yalnızca ışığa tepki veriyor. Ve ışık her o hücreye geldiğinde tek bir hareket yapıyor. Kuyrukumsu bir şey var, çıkıntısı var, onu hareket ettiriyor. Işık geliyor, hareket ettiriyor. Hayatı böyle geçiyor bu hücrenin. Ve ondan sonra o hücre gelişiyor. Bizim göz hücrelerimizden bir tanesi oluyor. Onu da söyleyeyim. İşte bakın inkişafın nasıl oluştuğunu dikkat çekmeye çalışıyorum. O hücrenin aldığı tesir ve ilgilendiği tesir ve varlığının kapasitesi ve hatta ruhunun kapasitesi ne anlamaya çalışalım. Ne kadar dar bir tesir alanıyla ilgileniyor. Ve o kadar tesir alanına göre tepki gösteriyor. Gelen ışık ve kuyruk hareketi. Gelen ışık ve kuyruk hareketi. Ancak bunu yukarıya doğru çıkartıp bizim bedenimizi gözlemlemeye başladığımızda aman Allah'ım, yani odadaki nemin miktarından sıcaklığın derecesine, ışığın miktarından duygusal tesirlerin üzerimizdeki etkisine, onların bağırsaklarımıza etkisine, bağırsaklarımızın tüm vücudumuzdaki sinir ağlarına olan etkisine, oradan çıkalım kalbimizin tepkisine ve kalbimizin kan basıncı ve içerisindeki hormonlarla tüm vücudumuza verdiği tesirler ve bu esnada bizim etrafımızda olan davranışlarımız ve aynı zamanda tekrar her an için etraftan gelen o dolucasına tesirleri ve beynimizin organizasyonuyla bunları organize etmek, kontrol etmek ve üstüne üstelik varlığımızla bunları hemahenk etmek, anlaşılır hale getirmek, işte gelişmiş madde, gelişmiş organizasyon bu oluyor. Bizim bedenimiz o tek hücreli kuyruklu varlıktan, hücreden çok daha gelişmiş oluyor. Ne kadar çok tesirle haşır neşirsiniz, o kadar gelişmişsiniz demektir. Yani dağın başında ki gelişimle, dağın başındaki kazançla şehrin içerisinde insanlarla birebir temastayken ve o zorluklarla haşır neşirken ki gelişim, tekamül aynı olmuyor ve kullandığınız bedenin de
kapsamı o kadar farklı oluyor. Bu bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Ki yani bilimde de biyolojide de hani o terliksi hayvan vesaire dediğimiz tek hücreli yapıların bile ne kadar gelişmiş bir mekanizması olduğu belli bir yani muazzam yapılar olduğu şey yapıyor. Yani biz işte mikroskoplarla bakıyorduk öyle vesaire deyip önemsediğimiz ve küçük gördüğümüz yapıların bile arkasında muazzam bir sistem ve deneyim ve bir organizasyon var ve bunların yani bir haberleşme sistemleri olduğu, birbirlerine aktarımlar yaptığını bile ne yapıyorlar? Yeni bilimde keşfediyorlar. Yani bu tabii sonsuz bir skala, sonsuz bir yük. Bayağı bir envanter aslında oluştu. Soracağınız tüm sorular aslında bunların içerisinde var ama biz tekrar tekrar bunları söylemekten zevk alıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Karşılıklı böyle konuşuyoruz. Güzel oluyor. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi haftalar.